Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere şifalı tatlının tarifini vermek istiyorum. Annemin çok sevilen aşure tarifini sizlerle paylaşıyorum. Ön hazırlıklarını bir gün önceden yaptığımız aşureyi ilk olarak 700 gram buğday, 500 gram da beyaz mısırı bir gün öncesinde ıslattık, kabardı. Gece büyük bir tencerenin içine aldık. Yeteri kadar su koyarak bir taşım kaynattık. Altını kapatarak tencereyi sofra bezine sararak sıcak kalmasını sağladık. Ertesi sabah bir taşım kaynattıktan sonra içine bir kase dolusu yıkanmış pirincimizi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ön hazırlıklarını bir gün öncesinde yaparsanız aşure yapmak gerçekten kolay oluyor. Pirinci ekledikten sonra karıştırıyoruz ve pirinç pişene kadar tekrardan haşlamaya bırakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi beyaz mısırlarımız çok güzel patladı, kabardı. Buğdayımız da şişti. Yakından şöyle gösterelim. Pirinçler de haşlanana kadar kaynatmaya bırakalım. Evet, pirinçler pişince bir gün öncesinde haşladığımız 1 kilo beyaz fasulyemiz var. Tencerenin içine alıyoruz. Bir karıştıralım ilk olarak. Daha sonra haşladığımız fasulyeyi ekleyelim. Fasulyeyi haşlarken çok yumuşatmamaya dikkat edelim. Aşurenin içinde de pişeceği için hafif diri olacak şekilde bırakın. İlk aşamada yarısını koyuyoruz, karıştırıyoruz. Daha sonra diğer yarısını ilave ediyoruz. Hepsini koyduk. Bir kilo da haşlanmış nohutumuz var. Onu da üzerine ekledikten sonra tekrardan karıştırıyoruz. Evet, sıcak su ekleyelim. Suyu bittikçe azar azar su ilavesi yapabiliriz. Kıvamını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet, nohut ve fasulye biraz daha şişeceği için suyu azalacak. Daha sonra tekrardan su ilavesi yaptık. Böyle yarım tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapıyoruz. Lezzeti yerine gelmesi için, şekerle birlikte dengelemesi için tuz ilavesi yapalım mutlaka. Kapağını kapatarak biraz daha pişirmeye bırakıyoruz. Evet, kısık ateşte aşuremizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Dibi tutmasın, yanmasın. Hemen dibi tutar. Dikkat edelim. Suyu bitti. Tekrardan bir çaydanlık daha su ilave yaptık. Ve üzerine 2 kilo toz şeker ekliyoruz. Şekerini damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Azar azar ekleyerek karıştırın ve tadına bakın.
Evet, karıştıralım. Biraz sulu gibi görünüyor ama durdukça suyunu çekiyor. Önceden yıkadığımız, ince doğradığımız kuru incir, kuru kayısımız var, kuru üzümümüz var. Sıcak suda beklettik. Suyunu süzerek tencerenin içine ekliyoruz ve birlikte kaynayarak lezzetli bir aşure haline gelene kadar bekliyoruz. Evet, tekrardan karıştıralım. Ve tüm lezzetleri birbirine geçene kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edelim. Kapağı kapalı bir şekilde. Evet, artık kıvam aldı. Bir avuç karanfil atalım. Karıştıralım. Ve üzerine kavurduğumuz, kabuklarını soyduğumuz fındıklardan ekliyoruz. Dilerseniz ceviz ve badem de ekleyebilirsiniz. Ama ceviz biraz aşureyi kararttığı için ikrama da eklerseniz daha iyi olur. Evet, biraz ceviz ekledik ama aşurenin rengini biraz kararttı. Biraz da badem ekliyoruz. Ceviz ve bademi kaseledikten sonra sunumluk hazırladıktan sonra da ekleyebilirsiniz. Ama fındığı şu an ekleyebilirsiniz. Evet, karıştırıyoruz. Kapağını kapatarak artık altını da kapatarak biraz aşurenin dinlenmesini bekliyoruz ve üzerine Yasin, Tebareke ve Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okuyarak üflüyoruz. Daha sonra da dağıtıyoruz bu tatlıyı. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi aşuremiz tam kıvamında çok lezzetli oldu. Artık ikrama, servise, dağıtıma hazır. Biz komşulara ve en yakınlarımızı dağıtmak için hazırlıyoruz artık. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dileriz. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.